Hayal et. Bir şarkı duyuyorsun, ilk notasında duraksıyorsun. İkinci notasında ruhun sarsılıyor. Ve üçüncüde artık bir başka insansın. O ses zamanın ötesinden geliyor gibi. Tanımadığın biri seni en iyi anlayan kişi haline geliyor. İşte bu yüzden Jeff Buckley sadece bir müzisyen değil, bir ruha dokunuş, bir çağrının yankısı, içimizde saklı kalan duyguların sesi oldu. Ama bu sesi anlamak için önce onun sessizliğini dinlememiz gerekiyor. Jeffrey Scott Buckley 1966 yılında Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde doğdu. Daha doğduğu anda ait olabileceği bir yer yok gibiydi. Sanki dünya ona yalnız yürümeyi öğretmek istiyordu. Annesi Mary Gibbert, klasik müzikli iç içe bir piyanisti. Jeff'in çocukluğu boyunca en çok duyduğu şey evdeki piyano sesleriydi. Babası Tim Buckley ise dönemin yükselen folk müzisyenlerinden biriydi. Ama Jeff babasını hayatında sadece bir kez gördü. O da bir haftalığına. Sonra o adam genç yaşta aşırı dozla hayatını kaybetti. Anonimliğimi babam için feda ettim, oysa o beni şöhreti için feda etti. Bu söz Jeff'in tüm hayatını tarif ediyordu. O adını taşıdığı bir adamın gölgesinde büyüdü ama kendi ışığını aramaktan hiç vazgeçmedi. 5 yaşında büyük annesinin dolabında bir gitar buldu. 12 yaşında ben müzisyen olacağım dedi. Ve 13'ünde siyah bir Les Paul gitar aldı. Les Paul gitarı sadece bir enstrüman değil, duygunun sesi gibiydi. Yoğun, derin ve yavaş yankılanan sesiyle Jeff'in iç dünyasının aynasıydı. Evde Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix çalarken annesinin öğrettiği Bach ve Chopin ezgileriyle büyüdü. Bir yanda progresif rock, yani kuralları yıkan, duyguyu felsefeyle birleştiren müzik, diğer yanda caz füzyon, doğaçlamayla ruhu serbest bırakan karmaşık melodiler. Adi Meola gibi ustalardan ilham aldı ama onların izinden gitmedi. Çünkü onun için müzik teknik değil, hissedilen bir şeydi. Ve sonra Jeff Buckley, Kavalli müziğiyle tanıştı. Nusrat Fatih Ali Kağan'ın sesiyle şarkının sadece bir melodi değil, dua olabileceğini fark etti. Kavalli müziği aşkın, özlemin, teslimiyetin trans halidir. Jeff bu müziği kulaklarıyla değil, kalbiyle dinledi ve kendi yolculuğunu başlatmak üzere yola çıktı. 1990'da New York'a taşındı. East Village'da Siney adlı küçük bir kafede sahne almaya başladı. O mekan onun için sahne değil, sığınaktı. Repertuarı sınır tanımıyordu. Led Zeppelin'den Edith Piaf'a, Bob Dylan'dan Nusrat'a kadar her şeyi söylüyordu. Ama her şarkı Jeff'in ağzından çıktığında yeniden doğuyordu. Sahneye sadece sesiyle değil, bir Fender Telecaster gitarla çıkıyordu. Telecaster süslemeyen, doğrudan dürüst bir gitardı. Sanki Jeff'in duygularına yer açmak için yaratılmıştı. 1993'te yayınladığı Live at Sin A adlı ilk EP albümü onun sahne büyüsünü kayda geçirdi. Bir albüm değil, bir anı gibiydi ve ardından fırtına koptu. 1994'te çıkan Grace sadece bir albüm değildi. Bu bir dua, bir çığlık, bir yalnızlık manifestosuydu. Şarkılar aşkı anlattı ama acıyla. Tanrı'ya seslendi ama cevap alamadan. Kendine döndü ama kendisini bile tanıyamadan. Ve o unutulmaz yorum. Leonard Cohen'in Hallelujah şarkısı Jeff Buckley'in sesinde yeniden yazıldı. Çırılçıplak, dürüst ve ruhu parçalayan bir ağıt gibiydi. Bu performans Amerikan Kongre Kütüphanesi tarafından ulusal arşive eklendi. Ama Jeff hala kendini bir ünlü gibi görmüyordu. Jeff Buckley bir ikon değil, bir insan olarak görülmek istiyordu. İnsanlar onu dünyanın en yakışıklı müzisyeni ilan ettiğinde, People dergisi onu dünyanın en güzel 50 insanı listesine aldığında, o sadece omuz silkti. Ve dedi ki, "İtibarımın beni ele geçirmesini istemiyorum. Sadece şarkılarımla yargılanmak istiyorum." Çünkü onun için müzik vitrin değil, yaraların içinden geçen bir yolculuktu. Jeff Buckley, Grace albümünden sonra dünya çapında tanınmaya başladı. Ama bu yükseliş onun iç dünyasında bir alçalışa neden oldu. İnsanların onun hakkında yazdığı övgüler, yeni Bob Dylan, yeni Kurt Cobain gibi etiketler Jeff'i mutlu etmedi, boğdu. Çünkü o ünlü değil, anlaşılmak isteyen biriydi ve anlaşılamadığını hissettikçe içine kapanmaya başladı. Bazı kaynaklara göre Jeff Buckley'de bipolar bozukluk, manik depresif semptomları gözlemleniyordu.
Bu onun duygularında ani geçişler, ani üretkenlik patlamaları ve ardından gelen içsel çöküşler olarak kendini gösteriyordu. Uzun süreli yalnızlık isteği, uyku bozuklukları, ölümle ilgili tekrar eden düşünceler, bazen ölecekmişim gibi hissediyorum tarzı açıklamalar, içinde karanlık gezdiğini söylemesi, tüm bunlar onun bir içsel savaş içinde olduğunu gösteriyordu. Jeff'in yakın çevresi onun depresif yanlarını fark ediyordu ama o her zaman iyiyim diyordu. Ona göre acı sanatın bir parçasıydı. Ama bu acı zamanla onun bütün ruhunu kaplamaya başladı. 1997 yılında Jeff Buckley Memphis'e taşındı. Sıradan bir ev tuttu. Stüdyoda ikinci albümünü kaydetmeye hazırlanıyordu. Albümün adı bile çelişkiliydi. My Sweetheart the Drunk, Sarhoş Sevgili. Bu isim bile bir içsel bölünmüşlüğü, hem aşkı hem kendinden uzaklaşmayı çağrıştırıyordu. Jeff, Memphis'te bazen mutlu görünüyordu. Kafelerde oturuyor, yürüyüş yapıyor, doğayı izliyordu. Ama aynı zamanda sık sık ölümle ilgili rüyalar görüyordu. Kendi cenazesini izlediğini, mezarına şarkılar yağdığını anlatıyordu yakınlarına. 29 Mayıs 1997. O gün Jeff Buckley stüdyo arkadaşını bekliyordu. Wolf River Harbor kıyısında oturuyorlardı. Birden suya girmek istedi. Yanında kimse yoktu. Kıyafetleri üzerindeydi. Cebinde bozuk paralar vardı. CD çaları, ayakkabıları kenarda duruyordu. Ve Jeff suya girdi. Yüzmeye başladı. Gülüyordu, bağırıyordu, kendini özgür hissediyordu. Tam o sırada uzaktan gelen bir tekne büyük bir dalga oluşturdu. Dalga Jeff'i içine çekti. Bir saniyede kayboldu. Cesedi tam 6 gün sonra birkaç kilometre ötede bulundu. Otopsi raporu boğulma, kanında uyuşturucu veya alkol yoktu. Bazı hayranlar ve gazeteciler ölümünün bir intihar olabileceğini öne sürdü. Ama ailesi, arkadaşları ve otopsi sonuçları bu teoriyi yalanladı. Jeff o dönemde yeni albüm kayıtlarına başlamıştı. Geleceğe dair planlar yapıyordu. Yakın arkadaşlarına yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylüyordu. Bu nedenle büyük çoğunluk bu olayın tamamen trajik bir kaza olduğunu kabul eder. Ama şu bir gerçek, Jeff'in içinde her zaman bir karanlık vardı. O karanlığı müziğine taşıdı. Ama o karanlık bazen çok derine indi. O suya eğlenmek için girdi. Ama belki de o su onun içindeki sonsuzluğu yansıtan tek yerdi. Ve bir tek dalga onu bu dünyadan aldı. Ne bir uyuşturucu ne bir plan. Sadece yanlış zamanda yanlış bir adım. Ama doğru olan bir şey vardı. Jeff Buckley artık acı çekmiyordu. Çünkü sonsuzluğun melodisi başlamıştı. Grace yıllar geçtikçe büyüdü. Hallelujah yorumu bir efsane haline geldi. Yeni nesil müzisyenler onun ışığında yetişti. Tom York, Radiohead, Chris Martin, Coldplay, Matt Bellamy, Muse, Hozier hepsi Jeff'in sesinden ilham aldı. Matt Bellamy onun gitarını satın aldı. Saklamak için değil, yeni şarkılar yazmak için. Jeff'in mirası geçmişte kalmadı. Bugünün müziğinde yaşamaya devam etti. Ve geriye şu söz kaldı. İyi bir arkadaş olarak gerçekten hatırlanmaya ihtiyacım yok. Umarım müzik hatırlanır. Jeff Buckley bize şunu hatırlattı. Gerçek sanat rakamlarla değil, ruhla ölçülür. Bir ömre kaç albüm sığdırdığın değil, kaç kalbe dokunduğundur önemli olan. Ve bazen bir tek şarkı, bir tek an, bir tek ses, bir ömrün bırakamayacağı izler bırakır. Kısa yaşadı ama çok yaşattı. Ve bize şu soruyu bıraktı. Senin sesin ne? Dünyaya hangi şarkını söylemeden gitmeyeceksin? Bu sesi duyan herkese, hayat ne kadar kısa olursa olsun sen kendi şarkını söyle. Kırıl, kork ama yine de söyle. Çünkü bazı sesler sonsuzluğa karışır ama asla kaybolmaz. Daha fazla ilham verici hayat hikayesi için Sesli Öğreti kanalına abone ol. Çünkü gerçek sesler yankılanmaya devam eder. I love you.